Müzede İbnül Arabi'nin heykeli vardı. Doğum yeri yine Endülüs, Sevilla'ya yakın bir kentte doğuyor. Ondan sonra tabii öğrenim görmek için Fas'a gidiyor. Belli başlı ülkeleri gezdikten sonra tekrardan buraya dönüyor. 711 yılında Tarık bin Ziyad gemilerini Endülüs kıyılarına getirdiğinde ordularını topladı ve şu meşhur hutbesini verdi. Başta hamdele ve salvele, yani elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain dedikten sonra hutbesine başladı. Eyyühen nas, eynel mefer, el bahru min veraikum vel aduvu emameküm. Yani arkanızda düşman gibi bir deniz, önünüzde deniz gibi bir düşman var. O yüzden ya fethedeceğiz ya öleceğiz diye gemilerini yaktırdığı rivayet edilmektedir. İşte Endülüs böyle fethedildi. Burası El Kasaba Kalesi. Burası gördüğünüz gibi yüksekten baktığımız zaman Malaga şehrini tamamen görebiliyoruz. Malaga şehri bir liman şehri. Yani bizim Endülüs'ün liman şehirlerinden birisi. Cebel Tarık kısmına yakın bir yer. Turistik bir bölge. Tabi zamanında Müslüman bir coğrafyaydı. Daha sonra İspanya Kralı'nın katliamından sonra Müslümanlar buradan çıkarıldı ve Hristiyan bir ülke haline geldi. Burasını da, bu bölgeyi de, özellikle bu kale kısmını da İspanyollar Müslümanlardan korunmak için burayı kendilerine yapmışlar. Selamünaleyküm. Bizler Türkiye'den geldik. Endülüs'e. Buradaki güzel kalabalığı gördük. Çok mutlu olduk. Biz de katkıda bulunmak istedik Hoca'ya. Hamdolsun buradaki insanların dünyanın turistler için uğurlanmasını bizleri mutlu ettik. Palestina libre! 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 Malaga'dayız. Burası Malaga Botanik Bahçesi, Jardin Historica diye geçiyor. Burası 18. yüzyılların sonunda Marquins ve Marquiones of Loring tarafından oluşturulmuş ve diğer bölgelerden getirilen egzotik bitkilerle zenginleştirilmiş çok büyük bir botanik bahçe. Yani bugüne kadar gördüğüm botanik bahçelerin herhalde en büyüğü diyebilirim. Çok çeşit ağaç var burada. İçerisinde konuk evleri ve yönetim binalarının da dahil olduğu çok büyük bir kompleks haline getirilmiş. Burası gerçekten Malaga'da çok büyük, geniş bir yer kaplıyor ve saatlerdir geziyoruz. Her köşesinde farklı farklı bitkiler var ve izlemeye doyamıyoruz. Şimdi bak Rabbimin rahmet eserlerine. Burası 600'lü yıllarda kilise olarak inşa edilmiş. Ama Endülüs fethinden sonra 786 yılıyla 1146 yılı arasında neredeyse 400 yıl boyunca cami olarak kullanıldı. Burası Kurtuba Camii. Daha sonradan tekrardan İspanyollar burayı katedrale çevirmiştir. Yani Kurtuba Camii daha sonra Kurtuba Katedrali olur. Kurtuba'da 600'den fazla cami var. En ihtişamlısı da Kurtuba Camii. Caminin temelini 786 yılında 1. Abdurrahman atmıştır.
Bu caminin diğer adı da Sütunlu Cami. Bu camide çünkü 1293 adet sütun vardır. Şu an bu cami dünyanın en büyük camileri arasında yer almaktadır. 1984 yılında burası UNESCO tarafından Dünya Mirasları arasına alınmıştır. Şu an buranın ebatları 175 metre uzunluğunda ve 134 metre genişliğindedir. Çok büyük bir alana sahip. Emevi hükümdarlarından 1. Abdurrahman, 2. Abdurrahman ve 2. Hakem bizzat bu caminin genişletilmesi için çalışmıştır. Bu arkada gördüğünüz yer az önce Kurtuba Mescidi olarak gezdiğimiz yer. Burası da o iki yakayı birbirine bağlayan köprü. Bunun altı müzeydi. Müzeyi gezdik. Müzede İbnül Arabi'nin heykeli vardı. Doğum yeri yine Endülüs. Sevilla'ya yakın bir kentte doğuyor. Ondan sonra tabii öğrenim görmek için Fas'a gidiyor. Belli başlı ülkeleri gezdikten sonra tekrardan buraya dönüyor. Ve burada o eğitim çalışmalarını tamamlıyor. Burada da onun yeri vardı. Alt tarafta müze olarak kullanılan. Şimdi de o müzenin kalesindeyiz. Karşı taraf gördüğünüz gibi Kurtuba Camii'nin olduğu yer. Biz de buradayız. Şu an Sevilla'dayız. Sevilla, Endülüs'ün şu anki başkenti. Burası Plaza de España. Çok eski bir yapı. Şöyle gördüğünüz gibi çok büyük bir yapıya sahip. Bütün şehrin yönetimi buradan yapılıyor. Aynı zamanda turistik bir yer. Bütün turistler geliyor buraya. Çok güzel de bir bahçesi var. Çok büyük bir bahçesi var. Bina çok eski ama hala aktif olarak kullanılıyor. Tabii ki namaz kılacak yer hala bulamadık. Burada tabii günler uzun. 9.30 gibi akşam namazı giriyor. Hava hala kararmıyor. O yüzden bir abdestle 3-4 vakit bizim için bir hayal. Tabii Endülüs deyince akla hep İslami bir hayat tarzı geliyor da burada İslam namına çok bir şey kalmamış maalesef. O katliam yapan İspanya kralı yüzünden. Burada bir cami bulmak, bir mescit bulmak, bir namaz kılacak yer bulmak gerçekten çok zor. Şu an hala o sıkıntı yaşıyoruz. En son çimenler üzerine kıyafetlerimizi serip öyle namaz kılacağız. Dün de zaten sahilde kılmıştık. Bugün de öyle. Yani namaz kılmak için biraz sıkıntı yaşıyoruz. Şehir güzel ama namaz kılacak yer yok. Namaz kılacak yer yoksa bu şehir güzel değildir. Sevilla'da buna benzer birkaç tane merkez var. Burada gördüğünüz kuleler gibi. Hatta bundan daha büyük bir kule var. Daha önce minareymiş. Üzerine eklemelerle, süslemelerle tekrardan kule haline getirmişler. Dediğim gibi Sevilla'da tarihi yapı çok var. Çoğu da Endülüs'ten kalma yapılar. O yüzden Endülüs'ün izleri burada var. Ama maddi olarak var, manevi olarak pek göremiyoruz maalesef. Evet, şu an Granada şehrindeyiz. Yani şu anki adıyla Granada şehrindeyiz. İspanya'nın Granada şehrindeyiz. Buranın en büyük özelliği burada El Hamra Sarayı var. Yani dünyaca ünlü, herkes tarafından bilinen, hatta Binbir Gece masallarına konu olmuş olan El Hamra Sarayı. Gerçekten tam masal gibi bir yer. Az sonra içeri gireceğiz, detayları göreceğiz. Hatta rehberimiz de bize eşlik edecek. Bütün detayları onun ağzından dinleyeceğiz. Ama şunu bilelim, burası gerçekten rüya gibi bir yer. Endülüs'ün en son terk edilen yeri de tam burası. Hatta şöyle söyleniyor, burayı terk eden hükümdar şu yukarı tepeye çıkıp en son arkasına bakıp ağlamış, terk etmek istememiş, çok üzülmüş. O yüzden dediğim gibi az sonra rehber bize çok detaylı bir şekilde anlatacak ama ben önden bir giriş yapayım dedim. Burası İspanya'nın en önemli yerlerinden birisi. El Hamra Sarayı. Bu arada hamra kırmızı demek. Şimdi içeride de göreceksiniz kırmızı dokular duvarlara yansımış bir şekilde. Çünkü kırmızı kerpiçten yapmışlar zamanında. Hala o dokularda duruyor. Şimdi savaş olacak 711 yılında orada o meşhur hutbesini yapıyor. Biliyorsunuz önünüzde düşman gibi deniz, arkanızda deniz gibi düşman deyip böyle bir konuşmayı yaptıktan sonra Guadalate'ye doğru yürüyorlar. Vizigot kralı Rodrigo da geliyor. Vizigotlar eski kralın çocuklarıyla birleşip Müslümanlara karşı yürüyorlar. Ortak bir düşman var sonuçta, değil mi? Ortak düşman var. Ortak düşmanla buraya geliyorlar. Guadalate'de 7.000 kişilik orduyla karşılaşacaklar ya, savaş olacak. Savaşın en can alıcı anında, deminde
eski kralın çocukları Rodrigo'yu yalnız bırakıyor. Savaşın kazanılmasındaki en büyük sebeplerden birisi de bu. Hani diyoruz ya nice azlar, nice çoklara galip geldi diye. Ama bir de sebep lazım. O sebeplerden birisi de bu. Bütün İber Yarımadası Müslümanların kontrolüne geçiyor. 4 yılda. Sebebi şu. Çünkü halk memnun değil. Ne Hristiyanı memnun, ne Yahudisi memnun. Gelen orduya herkes şehri buyurun teslim alın. Cordoba Camii'ne girdiğinizde cami cemekanın altında mozaikler vardı. İlk girdiğinizde. Mesela orası San Vicente Basilikası diye geçiyor. O basilika Müslümanlar Cordoba'yı savaşmadan teslim alıyorlar. İslam savaş hukuku ne diyor? Beri savaşmadan alırsan ne olur, savaşarak alırsan ne olur? Savaşmadan aldığın zaman hiçbir şekilde ne ganimet hakkın var ne de oranın ibadethanesini camiye çevirme hakkın var. Sadece yönetim değişiyor. Ve Cordoba'da bu oldu. Cordoba'ya geldiler Müslümanlar. Orayı fethettiler, teslim aldılar. Oradaki kilisenin yerine dokunamadılar. Ve orada Müslüman nüfusu, insan artmaya başlayınca 500 binleri bulduğu söyleniyor bu tarihte. O caminin içerisinde aynı anda 30 bin kişi namaz kılabiliyordu. O kilisenin yerine 100 bin dinar diye yazıyor kaynaklarda. Para verip satın alıyorlar. Ve kiliseyi yıkıp ama mozaiklere zarar vermiyorlar bakın. 1936'da Felix Hernandez diye bir arkeolog orada çalışma yapıyor. İnce kumlar örtülmüş zarar görmesin diye. Yerine cami inşa ediyorlar. 1. Abdurrahman'la başlıyor bu. 3. Abdurrahman, 2. Hakem, Al-Mansur'a kadar gidiyor. 2. Hakem döneminde o mihrap yapılıyor. Bizanslar yapıyor o mihrabı da. Bizanslı sanatçılar gelip yapıyor. O mihrabın üzerinde Haşr suresi yazıyor. Bakın orası bir Alman kral, Kutsal Roma Germen İmparatoru tarafından korunuyor orası aslında. 1526 yılında Schalken, Kutsal Roma Germen İmparatoru var ya, Sevilla'daki Alcazar Sarayı'nda evleniyor ve yolu Cordoba'ya, Cordoba'dan sonra da buraya düşüyor. Şimdi birleştireceğiz biz oradaki tarihi sahneleri. Şimdi evlendi Sevilla'da, Cordoba'ya geldi. Cordoba Camii'nin içerisinde bir inşaat başlamış. İnşaatı görüyor. Siz nasıl olur da bizim istediğimiz her yere yapabileceğimiz bir katedrali bir daha tekrar olmayacak bir eseri yıkarak buraya bu eziyeti yaparsınız diyor. Hemen durduruyor. Orası yarı katedral, yarı müze, cami müze olarak günümüze ulaşmış. Ama orada bir sır gizli. Mihrabın üzerindeki yazan ayetlerde. Vallahu lezi la ilahe illahu el melikul kuddusus selamul müminul müheyminul azizul cebbarul mütekebbir subhanallahi amma yüşrikun. Allah sizin şirk koştuklarınızdan münezzehtir. Orada ayet öyle diyor. 2 adım ileri gidiyorsun. Baba oğul kutsal ruh diyor. Rahmetli Muzaffer Efendi Muzaffer Ozak görene, körene diyor. Orada görene gösteriyor ayetin oradaki kudretini. Bir kralın, Kutsal Roma Germen İmparatorunun sözüyle orası günümüze kadar çok şükür ulaşıyor. Karşıdaki beyaz evler. O beyaz evlere Albaysin mahallesi diyoruz. Eski Müslüman mahallesi. Gördüğünüz o çan kuleleri var ya, çan kulelerinin hepsi vakti zamanında camiydi, minareydi. Tarih 2 Ocak 1492. Şehrin anahtarları Isabel ve Fernando'ya teslim ediliyor. Teslim edilmeden aylar öncesinde de kapitülasyonları imzalıyorlar abiler. Bu kapitülasyonlarda ne diyor biliyor musunuz? Şehri savaşmadan teslim ederseniz nasıl yaşıyorsanız öyle yaşamaya devam edeceksiniz. Ama gel gör ki 50-60 yıl sonra Engizisyon mahkemeleri vesaire ortaya çıkıyor. Hiçbir şekilde 711-1492 arası geçmişe tahammülleri yok. 2 nesil, 3 nesil içerisinde bu medeniyeti unutturmak istiyor adam. Ne yapacak? Oturuyorlar, konuşuyorlar. Biz diyorlar bu camileri bir yıkalım, kiliseye çevirelim. Sinagogları yıkalım, bir kiliseye çevirelim. Arapça ve İbranice ne kadar kitap varsa hepsini yakalım. Arapça, İbranice harfi yasaklayalım. Kimse o harfleri kullanamasın. Giyimi kuşamı değiştirelim. Kimse Arap gibi, Yahudi gibi bir daha giyinmesin. Öyle düğün yapmasın, öyle etkinlikler gelenini görenini devam ettirmesin. Yeni gelen çocukları yeni eğitim sisteminden geçirelim diyor. 2 nesile bakar, 3 nesile bakar. 100 yıl. Hangi dönemde bu deniyor şimdi? Kaçıncı yılda? Bu bahsettiğim yıllar 1500'ler. Ve sonra 1960'lara kadar bunlar unutturuluyor. 700 Tarık bin Ziyad'ın komutanlığındaki Emevi fethi burada hakimiyetini gösteriyor. Evet. 1200 küsürlere kadar değil mi? 1230'lara gelindiğinde artık kuzey her yer
Hristiyanlar eline geçmişti. O zaman 1230'larda. geçmiş Evet 1230'larda sadece burası kalıyor 1230'larda. Granada başkent. Bu emirliğin ismi Beni Ahmer Devleti. Granada başkent. Almeria, Malaga, Ronda taraflarında hükümlerini sürüyorlar. Ve burada hem Cordoba'da hem Sevilla'da, Granada'da şehir meydanlarında binlerce kitap yakılıyor. İslam'ın kültür mirası deyince Endülüs'ün payı çok büyük değil mi? Çok büyük. Mimari olarak alacak olursak günümüze ulaşmış bir Alhambra'sı, bir Cordoba camisi, bir de Sevilla'daki o Hiralda'sı var. Benim için Endülüs dendiği zaman benim gözümden az önceki bahsettiğim Rönesans'ın temeli yani ulemanın bol oluşu, doğuyu kıskandıracak kadar ilmi bir seviyeye ulaşması. Bakın doğuyu kıskandıracak kadar diyorum ki bu duvarlarda da yazıyor. O dönemlerde Cordoba'daki ikinci hakemi ele alalım. Kendi kütüphanesinde Medinetü Zehra'da 40.000 cilt el yazması eseri var. Bahsettiğimiz yıllar 9. yüzyıl, 10. yüzyıl. Adamlar doğuya sürekli kitap avcıları gönderiyorlar. Bu kitap avcıları bazen doğudaki kitabın bir kopyası yapılmadan kitap buraya geliyor, Endülüs'e geliyor. Yakılan tarih içerisinde bu el yazması Çokça eser var. eserler var ve Evet. ilmi cihette bizim Türkiye'de batı dediğimiz, şimdi burada da doğu olan yerin seviyelerinde. Evet, kesinlikle öyle. Kaybolan tarih çok ilmi altyapılı bir tarih. Bunun Kesinlikle içinde öyle. pozitif filmler de var. Kesinlikle öyle. Yani çünkü burada şimdi birazdan göreceğimiz bir kapının üzerinde ancak doğruluk ve ilimle ilerleyebilirsin yazıyor. Bakın Bediüzzaman Hazretleri'nin kurmak istediği medrese sistemi burada vakti zamanında vardı. Hem fenli hem de dini sosyal ilimlerin beraber yükseldiği bir yer. İmansız ilim zalim çıkarır ortaya diye. Onu burada adam bakıyorsun heykelin üzerine filozof yazıyor, teolog yazıyor, bir de doktor yazıyor. Bulunduğumuz alan Cennetül Arif dediğimiz yer. Ariflerin cenneti, irfan sahibinin cenneti diye isimlendirmişler burayı. Şimdi burası yapılırken Alhamra'yı şöyle tasvir edelim biz. Bir korkunun eseri, bir korkunun meyvesi. 711'den 1230'a gelindi ya, yukarısı tamamen Hristiyanlaştı. Bunlar buraya hapsedildi. Kendi işlerinde taht kavgaları var, Hristiyan krallıklardan baskılar var. Yani korkuyor, uzak bir yere gidemiyor. Çıkıyor sarayından, kafa dinlemeye, rahatlamaya geldiği yer burası. Yazlık Saray, Cennetül Arif. Şimdi şuradaki fıskiye sistemi de orijinal değil, bu barok tarzı. İslam'da suyun kendi cazibesiyle akması lazım, kendi kuvvetiyle akması lazım ki içeride bir dinginlik versin, bir rahatlama versin. Şimdi bakıyoruz yukarıda Alhamra deyince insanın aklına gelecek, unutulmaması gereken bir kelam var orada. Ne yazar? Ve la galibe illallah. Allah'tan başka galip yoktur. Bunu birazdan saraya vardığımızda açacağız. Ama burada sarayda 3 farklı yerde La ilahe illallah Muhammeden Resulullah yazıyor. Onlardan birisi burada. Bakın dokunmuyoruz. Arapça bir şiir var. Şurada sütun başlığında yazıyor. Ya fikati ya emeli entel reca entel veli febi ennebi mürseli ihtim bi hayrun emeli. Ben avamca tercümesini yapayım. Ey benim umudum güvencem. Resulün aşkına hatırına benim niyetlerimi hayırla neticelendir. Diye böyle sarayın birkaç yerine yazmışlar. Şimdi burada içeride başka ne var? Bir zırh var. Ayetel Kürsi. Hemen şurada iç çerçevede Ayetel Kürsi'yi de yazmışlar. Nasri sarayları, oraya doğru yürüyelim. Alhamra'ya giriş yapıyoruz. Daha yeni giriyoruz. Şurada bir kapı var. Babul Gurur diye. Bab kapı demek. Şimdi o kapının ardında teslim ediliyor 2 Ocak 1492'de şehrin anahtarları. En son emir Boabdil annesiyle, ailesiyle beraber buradan çekiliyor ve buradan giderken bir tepe var. Tepenin ismi Suspiro del Moro. Müslümanın ağladığı tepe, çıkırdığı tepe diye geçiyor. Şimdi İspanyollar da anlatıyor, biz de anlatıyoruz burada ama onun kim tarafından duyulduğu, kim tarafından tarihe not edildiği meçhul bir mesele. Tarih her zaman kazananlar tarafından yazılıyor. Anahtarlar teslim edildi. En son buraya gören tepenin üzerine varıldı. Boabdil arkasını dönüp ağlamaya başladı. Alhamra'dan ayrılıyor, Granada'dan ayrılıyor. Birazdan içeriği görünce anlayacaksınız ne demek istediğimi. Annesi de ona ağla oğlum ağla. Erkekler gibi savunmadın, kadınlar gibi ağla
diyor. O da annesine ne diyor? Eğer sen de taht oyunlarına, entrikalara bulaşmasaydın bunlar bizim başımıza gelmezdi diyor. Bu arkamızdaki façada duvar, yukarıdaki deniz kabukları, arasındaki şiir artık doğunun batının birbiriyle çekişmesinin bittiğini, artık batının doğudan ileride olduğunu söylüyor. Şiir. Evet. Ne demiştik? Buradan doğuya kitap avcıları gidiyordu ya. O kitaplar burada toplanıyordu ya. O belli bir süre sonra mimariye de yansıyor. Gelişiyor çünkü. Ve duvar burada kendi kendine konuşuyor. Şimdi bu duvarı ortadan ikiye kesin, kitap gibi katlayın, birebir simetri. Ama bilerek, isteyerek bir kusur, bir hata var. Sağ kapının sağ sütununa bakıyoruz. Kavis var. Kavis var. Bilerek, isteyerek yapıldı. Allahu alem. Anlatılmasa da böyle olduğunu biliyoruz. Bu kadar mükemmel, simetrik bir yapıya neden oraya böyle eğik bir taş koyarlar? Paraları mı yoktu? Nazar değmesin diyorlar. Nazardan ziyade sadece Allah mükemmel yaratır. Kusursuz olan sadece odur manasını. Haddi bilme gibi değil mi? Evet, haddi bilme gibi. Dur efendim derdi. Dinle de yıldızları şuhut-be-i şiirine, name-i nure nikmet bak ne takdir eylemiş. Hep beraber nutka gelmiş hak lisanıyla derler. Bir Kadri Zülcelal'in haşmeti sultanına birer burhan-ı nur efşanız vücudu saniya hem vahdete hem kudrete şahitleriz biz. Üstad Yıldız niyetine evet yazmış. evet üstad böyle tasvir etmiş. Oradaki mana ne? Bismillahirrahmanirrahim. O Allah ki 7 kat semayı yarattı. Ellezi halaka seb'e semâve. Başını kaldır bak. Herhangi bir kusur ya da eksiklik görebilir misin? Hayır, göremezsin. Başını kaldır kerreteyni 2 defa. Tekrar bak. Hayır, göremezsin ve gözlerin yorgun bir şekilde kendine dönersin diye Kur'an-ı Kerim'de Mülk Suresindeki 7 kat semayı burada tasvir etmişler. Buranın orijinali nasıldı? Onu gösterince siz asıl şok olacaksınız. Orijinali böyleydi abilerim. Sayılara bakın. 3 odacık var. 5 pencere var. 7 kat sema var. 3, 5, 7. Nasıl sayılar bunlar? Tek sayılar. Tek olan kim? Allah. Ona denk getirmeye çalışıyor hep. Müslümanlar tarafından yapılıyor. Peki burasını niye koruyorlar? Şimdi Kordoba'da öyle bir dönem oluyor ki Alboro diye bir din adamı çıkıp şöyle bir vaaz vermek zorunda kalıyor. Bizim gençlerimize ne oluyor? Niye Araplaşıyorlar? Niye İslamlaşıyorlar? Bakın öyle bir dönemden bu hale geldik. Niye onlar gibi giyiniyorlar? Niye Arapça öğreniyorlar? Niye Arapça şiirler yazıyorlar? Niye onların müziklerini dinliyorlar? Gel aynısı bak. Şimdi tam tersi olmadı mı? Bak o dönem bir din adamı çıkıp Hristiyan fedaileri diye bir akım başlatıyor. Fitne fesat çıkaralım da bizimkiler bir kendine gelsin diye. Ya düşün yani. Endülüs bu yüzden gezilmesi gereken bir yer. Oku, yaradan Rabbin adıyla oku, o insanı bir alaktan yarattı. Şuradaki gördüğünüz şekli şemal anahtara benzese de onu bir ana rahmi, rahim gözüyle ele alın. Bakın 9 ay çocuk orada büyüyor, rahim yolu, rahim ağzı geliyor. Geldi dünya sadece bir yansıma. Üstad boşa dua etmemiş. Çünkü sahip olduğun, yediğin, içtiğin, gördüğün, tattığın hiçbir şey gerçek. Her şey yansıma yani. Her şey yansıma. Hiçbir şey gerçek değil. Alcazar Sarayı'nda ne oluyor biliyor musunuz? Dönemin 1360'larda 1. Pedro dediğimiz sultan olan sultanı o kadar çok seviyor ki şeyi, Alhamra'yı, mimarisini, İslam sanatını rica ediyor. Buranın 5. Muhammed'den, buranın emirinden. Bana kendi ustalarını gönder diyor. Bakın nasıl etkiliyoruz. Kralı bile etkilemiş o dönemin İslam mimarisi, mühendisi, işçiliği. Buradan ustalar gidiyor oraya. Adamın kendi sarayında adamın ismi Sultan Don Pedro diye Arapça yazılıyor. Kapılarında El Kudretullah yazıyor. El Mülkülillah yazıyor. Bir Hristiyan sarayında.
Şimdi artık Alhamra'dan, saraylardan çıktık. 1526'da Şalken geliyor ya, Alhamra'nın içerisinde ciddi değişiklikler de oluyor. O değişimlerden birisi de burası. Şalken için buraya bir yatak odası yapılıyor. Burası Müslümanlardan kalma hamam kısmı. Çok iyi, orijinal korunmuş bir yer. Maalesef oraya kimseyi almıyorlar. Şimdi devam edelim. Bahçelerden gitmek istiyorum. Ana girişe doğru, sur dışından gitmek istemiyorum. Evet, eski Müslüman mahallesi Albaysin. Evler beyaz, sokaklar labirent gibi, tamamen Akdeniz mimarisi. Savunma amaçlı olduğunu da biliyoruz tabii ki. Burası herhangi bir saldırı durumunda vesaire. Evet, Mersin'deki 15 dönümlük külliye projemiz Elhamra Sarayı'ndan sonra zihnimde değişti. Bizim 750 dönüm bir yer yapmamız lazım. 3 saat yürüdük, bitmedi. Yani muhtemelen bir 3 saat daha yürünür. En güzel yeri sona bıraktık. Alhambra Sarayı bizi gerçekten büyüledi. Hem yeşilliğiyle hem de kültür ve sanatıyla. O ince ince nakışlar. Gerçekten büyülendik yani. Herkesin gelmesini tavsiye ediyoruz buraya. Hayalhanem turları devam ediyor. Avrupa'da ve İslami topraklarda. Kime veriyoruz? Koyuncu Bey'e. Düşünce görüşlerimi istemişsin. Görüşlerimi düşünce söyleyeceğim. Şu an düşmedim elhamdülillah. Görüşlerimi de görüşünce söyleyeceğim. Daha görüşemedik. Sabahın erken saatinde geldik havaalanına. Barcelona'ya doğru gideceğiz. İnşallah hidayete de ulaşırlar. Çünkü resmi din Hristiyan görünse de ateizm %60'a kadar vardı diyorlar. İnşallah onlar da hidayete erişir. İnşallah bizi de buna vesile yapar diye dua ediyoruz. Barcelona'da görüşürüz. Evet beyler, başlangıç noktamız burası, tamam mı? X noktası. Buradan Y'ye doğru gideceğiz. Bak buradan böyle başlıyoruz. Böyle bağırsak gibi. O yüzden hazır mıyız? Zemin çok iyi, yol çok güzel ama bazı arkadaşlar var. Onlar bir türlü yolumuzu açmadılar. Bilhassa Ülkücan sürekli önümü kesti. Kıyamayınca ne oldu? 9. oldum. Yani Arkadaşları tebrik ediyorum. Gerçekten çok adil, çok güzel bir yarıştı. İnşallah başka yarışlara. Olmazsa olmaz zannettiğiniz dükkanların içinde öleceksiniz. Bu işi bitirmezsem mahcup olurum zannettiğiniz atölyelerin içerisinde son nefesinizi verip gideceksiniz. Gençliğin de gidecek. Aldığın tatlar da gidecek. Heyecanın da gidecek. Tek tek gideceksin. Binanın taşları gibi her gün dökülüyorlar.
İstesen de istemesen de. Allah aşkına o gün geldiğinde sizi, bizi ne kurtaracak? Bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.